Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün yine sizlerle birlikte bir tamirat tadilat videosu daha çekeceğiz. Bugün yapacağımız çalışma ise Fiat Linea aracımızın arka amortisörlerini değiştirmek olacak. İşe başlamadan önce gördüğünüz üzere arabanın genel görüntüsünün videosunu paylaşıyorum. Daha sonra arabaya işleme başladığımızda adım adım bunları amortisör nasıl değiştirilir sizlere anlatacağım dilimin döndüğünce. Şimdi işe koyuluyoruz. Arkadaşlar amortisörümüzün aldığım amortisörün markası Maysan Mando. Orijinal Lancia marka amortisöre göre 4 kat daha ucuz. Lancia amortisörler tanesi 400 lirayken bunun çiftini 250 liraya aldım. Amortisörün görevi aslına bakarsanız arkadaşlar öyle bastırdığımızda yavaş ve kontrollü bir şekilde kendisinin yukarıya çıkmasıdır. Sökeceğimiz amortisörlere bakacak olursak söktüğümüzde de böyle bir görüntü çekeceğim size. Bu şekilde kendisinin çıkmadığını göreceğiz. Ve şu an tam olarak tekrar eski konumuna amortisörümüz çıktı. Maysan Mando Türk malı arkadaşlar bu arada. Yani Çin malından daha iyidir. Ayrıca garantisi de var. Bu sebepten Maysan Mando tercih ettim. Arkadaşlar şimdi işe başlamak için öncelikle aracımızı takozu kaldırıyoruz. Çünkü kiriko üzerinde çok sağlıklı olmuyor. Haliyle bizim liftimiz de yok. Liftimiz olmadığından dolayı da böyle kendimizi sağlama alarak arabamızı ve kendimizi takoz yaptık. Takozlar böyle gördüğünüz üzere keresteden kendim kestim, vidaladım falan. Şimdi tekerleğimizi sökeceğiz öncelikle. Tekerleğimizi söktükten sonra alt kısımda şöyle göstermem gerekirse şuradaki helizon yayını alttan şuradan kirikomuzu yaslayacağız. Bu işin püf noktasından biri. Çünkü eğer orayı kaçırırsak helizon yayımız fırlar ya da çok aşağıya düşer. İşimizi zorlaştırır. Daha sonradan şuradaki vidayı sökerek amortisörümüzü sökeceğiz. Ve yukarıdaki takoz kısmından da şöyle göstermem gerekirse şunu da sökerek, takozu da sökerek amortisörümüzü dışarıya alacağız. Ve sonra yenisiyle değiştireceğiz. Şimdi ben lastiği sökmeye geçiyorum. Bu arada da tek başıma çalıştığım için videoları da önce çekiyorum. Sonra işlemi yapıyorum. Sonra tekrar çekiyorum. Bunun için de ayrıca özür dilerim. Arkadaşlar lastiğimizi söktük. Helizon yayımızı da bu şekilde kirikoyu da alttan destekledik. Şimdi sıra geldi. Toplamda 3 tane civatayı sökmeye. Biri burada. İkisi burada. Bir tane de amortisörün bağlantı civası. 4 tane civatayı sökeceğiz. Sonra da değişim gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar arka amortisörümüzü dışarıya aldık. Görmüş olduğunuz üzere. Şurada bir bağlantı somunu var. Bu somunu sökmemiz gerekecek. Ancak ön amortisör gibi değil. Ön amortisörlerin şu üst kısmında 5 alyan girecek şekilde bir delik oluyordu. Bunlarda öyle bir şey yok. Mengeneye sıkıştırmamız gerekecek. Onun için mengeneye sıkıştıracağız burada. Ve somunu sökeceğiz. Aksi takdirde bir somunu çevirirken amortisör de şuradan döndüğünde dolayı çıkmıyor. Somun çıkmıyor. Bu sebeple şimdi ben mengeneye sıkıştırıp somunu sökeceğim. Ve yeni amortisörle değiştireceğim.
Arkadaşlar mengene yardımıyla amortisörümüzün somununu sökmeye başladık. Burada ihtiyacınız olacak bir diğer eleman ya da malzeme de 17 anahtar. Şöyle bir kapalı ağız olan 17 anahtar. Çünkü şu iç kısmı tam olarak diğerleri girmiyor. Bu sebepten dolayı bunu buraya yerleştirerek rahatça açılabiliyor. Bunu da size bilgi olarak söyleyeyim. 17 kapalı ağız anahtar gerekiyor. Ve sökme işlemimi ben şu an tamamladım. Yenisini de aynı şekilde burada mengeneye sıkıştırarak takacağım. Takarken de yine görüntünün devamını da göreceksiniz. Arkadaşlar amortisörümüzü boşa çıkarttık. Orijinal fabrika çıkışı amortisörümüz. Brezilya malı. Şuradan amblemlerinde göreceğiniz üzere Lancia marka. Komaf firması tarafından üretilmiş sanıyorum. Ben bunun aynısını sordum. 400 lira civarındaydı. Ancak dolar 5 lira civarındayken şu an çok daha fazladır. Bu da aldığımız Mando Türk malı. Mahsen Mando. Hyundai de bunu kullanıyor. Bir sorun çıkartmayacağını düşünüyorum. Kaliteli bir malzemeye benziyor. En azından Çin malı alana kadar ucuz Türk malı almak daha iyi. Şimdi söktüğüm için, gerçi bu söktüğüm amortisörüm de kötü değilmiş. Sol taraftaki amortisörüm. Gördüğünüz üzere kendisi de tekrar üst noktaya çıkıyor. Yani amortisörün yapması gereken görev de bu zaten. Yavaşça yukarıya çıkması en üst noktaya kadar. Ama zaten aracım 2009 modeldi. 11 senelik amortisör. Çok da bir şey olacağını sanmıyorum. Onun yerine bundan yeni amortisörle değiştiriyorum. Yeni amortisör tabi birazcık daha sıkı, ona bakarak. Bastırırken birazcık daha güç istiyor. Gördüğünüz üzere bu da yeni amortisörün çalışma şekli. O da yavaş yavaş yukarıya, en üst noktaya çıkmaya çalışıyor. Ve çıktı. Şimdi ben yeni amortisörü montajını yapacağım arkadaşlar. Yine aynı şekilde mengene yardımıyla olacak bu da. Montaj esnasında yine göstereceğim adım adım. Arkadaşlar amortisör montaj sırasında ilk öncelikle amortisör toz körüğünü takmamız ve amortisör takozunu takmamız gerekiyor. Bunu unutursak boş yere tekrardan işlem yapmamız gerekecek. Şimdi ben takozu taktım. Amortisör körük takozunu. Şimdi de amortisör üst takozunu takacağım. Montajını yapacağım daha sonra amortisörümüzün. Böylelikle işlemimiz, en azından sol teker için işlemimiz bitmiş olacak. Ondan sonra sağ arka teker amortisör takozuna geçeceğiz. Arkadaşlar, yeni amortisörümüzün takozuna falan montajını bitirdik. Şimdi yerine montaj kısmına geçtik. Burada yaptığımız işlem adımları sökerkenin tam tersi bir işlem adımıdır. 2 tane üst takoz vidası, sonra bir tane de alt bağlantı vidası, yani şuradaki vidayı monte ederek tekrardan şuraya bağlayarak işlemimizi bitireceğiz. Sonra diğer tarafa geçeceğiz. Montajı bitirince tekrardan devam edeceğim videoya. Arkadaşlar, sol arka teker amortisörümüzün değişimini tamamladık. İşlemimiz tamam. Lastiğimizi de monte ettik.
Şimdi farkı görebilir misiniz bilmiyorum videodan ama şöyle baktığınızda arabanın sol tarafı daha yukarıda, sağ tarafı daha aşağıda görünüyor. Bu da amortisörün yeni olmasından kaynaklı. Yani ağırlığa mukavemeti, absormasyonu daha fazla olduğundan dolayı diye düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle de öyledir. Bu da sağ tekerimiz. Yani şuradan odakladığımda şuradaki mesafeye baktığınızda 3 parmak iken buradaki 4 parmak. Gördüğünüz üzere yani bakın şöyle yeni amortisörün farkı. Haliyle daha fazla konfor sağlayacak. Sürüşlerimizde ve yolcu rahatlığı olarak baktığımızda olaya. Şimdi arkadaşlar sol tarafı bitirdim. Aracımın sağ tarafının amortisörlerini değiştireceğim. Yine aynı işlem adımlarıyla devam edeceğiz. Bunları da size tek tek göstereceğim. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar sağ taraf iki tekerimizi de aynı şekilde diğer tarafta olduğu gibi takoz altına aldık. Yine burada da amortisörümüzün şu alt bağlantı somunu, yukarıdaki üst amortisör takozunun 2 tane somununu sökerek amortisörümüzü toz körüyle birlikte dışarıya alacağız. Daha sonra sol taraftaki amortisöre yaptığımız gibi üst takozu söküp körüğü dışarıya alarak yeni amortisörümüze toz körüğünü takıp daha sonra üst takozu monte edeceğiz ve böyle bu anlattığım işlem adımlarını tekrardan tersine bir şekilde yapmış olacağız. Arkadaşlar soldan sonra sağ amortisörümüzü de sağ arka amortisörümüzü de çıkarttık boşa. Takozundan ve toz körüğünden söktüm. Amortisör çok rahat aşağıya bastırılıyor. Aslında biraz mukavemetli olması gerekiyor. Boştayken de yukarıya çıkıyor ancak biraz yavaş. Yani iş görür mü? Görür ama değişmesinde fayda vardı. Şu an iyi ki değiştiriyorum diyorum. Yeni amortisörümüzü takacağız şimdi de. Yeni amortisörümüz de burada. Bu diğerine göre biraz daha kuvvet istiyor. Ve yukarıya da ondan daha hızlı çıkıyor gördüğünüz üzere. Maison Mando marka amortisörümüz. Şimdi ben amortisörümüzü toplayacağım arkadaşlar. En son size toplanmış haliyle tekrar göstereceğim. Arkadaşlar yeni amortisörümüzü topladık. Körüğü ve üst takozu taktık yerine. Şimdi amortisörümüzü yerine monte edeceğiz. Montaj sırasında öncelikle ben üstten başlıyorum. Üstten başlamanın avantajı ise amortisörü askıya almanız ve kolayca tutabilmenizdir. Ekstra tutmak için çaba harcamıyorsunuz. Sonra hemen alttaki şuradaki somununu takıyorum. Böylelikle amortisör montajı tamamlanmış oluyor. Arkadaşlar amortisörümüzü görmüş olduğunuz üzere yerine monte ettim. Son işlem olarak
lastiğini yerine bağlayacağım ve amortisörlerimizi değiştirmiş olacağım. Arkadaşlar, arabamızın tekerleklerini topladık. Görmüş olduğunuz üzere burada da 4 parmak artık sığıyor. Amortisörlerimizi yeniledik. İki tarafında arka amortisörleri. Ön amortisörleri zaten daha önceden yaklaşık 2 ay önce yenilemiştik. Şimdi arabam daha konforlu olacağını düşünüyorum. Sürüşle alakalı da yine sizden video paylaşırım. Hani değişimlerle alakalı. Videoyu sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoların devamı için lütfen kanalıma abone olun. Çünkü bana destek olmanız gerekiyor. Desteklerinizden daha fazla bilgi, daha fazla video çekebilirim. Ve böylelikle sizle paylaşmış olurum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.